Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle 3-6 ay arası bebekler için bir patik öreceğiz. Patiğin yapılışı gerçekten çok kolay arkadaşlar. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için çok değerli. Gelelim ayrıntılara. Patiğin taban uzunluğu yaklaşık olarak 10 santimetre. Tabandan örmeye başlıyoruz. Haroşa örüyoruz ve 4 köşeden ilmek artışları yapıyoruz. Daha sonra alt bölüme ve bilek bölümüne timsah sırtı modeli çalışıyoruz. 2 desen tekrarı yapıyoruz. Burun bölümünden de ilmek eksilterek burun bölümünü oluşturuyoruz. Gerekli malzemelere gelince 50 gramı 115 metre olan %50 bambu, %50 akrilik olan iplerden kullandım. Bu kadar arttı arkadaşlar. Örmek için ise 3,5 numara şiş, tığ işlemleri için de 5 numara 3 milimetrelik tığ kullandım. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Patiği örmeye tabandan başlayacağız. Toplam 30 ilmek alacağız. Tabanı haroşa öreceğimiz için ilmekleri 4 numaralı şişle alacağım. Örgüyü 3,5 numaralı şişle öreceğim. Alt taban bölümünde ilmeklerin kasmaması için ilmek alırken 4 numara şiş kullanıyorum. Toplam 30 ilmek alalım. Toplam 30 ilmek aldım. 3,5 numaralı şişlere geçiş yapıyorum. Haroşa öreceğim. Toplam 9 sıra haroşa öreceğiz. İlk sırada artış yapmadan bir sıra haroşa örelim. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Haroşayı ben düz olarak örüyorum. Sizler istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Ters örüyorsanız ters örebilirsiniz. Kenar ilmeği ters örerek birinci sırayı tamamlıyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Burası örgümüzün ön yüzü olacak. Başlangıçtaki fazlalık ip sol kenarda oluyor ön tarafa geldiğimizde. İkinci sıraya başlıyorum. Kenar ilmekten sonra bir ilmek haroşa örüyorum. İpi ön tarafa geçiriyorum. Bir ilmek artış yaptım. Toplam 12 ilmek haroşa örüyorum. 12 haroşa ilmekten sonra tekrar ipi ön tarafa alıyorum. Bir ilmek daha artırıyorum. Orta bölüme 2 ilmek haroşa örüyorum. Tekrar bir artış yapıyorum. Bu kenara da yine 12 ilmek haroşa örüyorum. ...12 ilmek ördükten sonra bir artış daha yapıyorum. Bir ilmek haroşa örüp kenar ilmeği de ördükten sonra dönüyorum. Üçüncü sıraya başlıyorum. Üçüncü sırada bütün ilmekleri haroşa örüyorum. Kenar ilmeği aldım. Haroşa olarak devam ediyorum. Artırmış olduğum ilmeklerin arka kanatlarını örüyorum şu şekilde. Bütün artırdığım ilmekleri bu şekilde öreceğiz. Devam ediyorum. İkinci artışa geldim. Aynı şekilde bu ilmeğin de arka kanadını örüyorum. Ortadaki 2 haroşa ilmeği ördüm. Üçüncü artışı da aynı şekilde çapraz düz örüyorum. Devam ediyorum. Son artış ilmeğinin de arka kanadını örüyorum. Kenar ilmeği de örüp dönüyorum. Dördüncü sıraya başlıyorum.
Kenar ilmekten sonra 2 ilmek haroşa örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. Tekrar 12 ilmek öreceğim. Buradaki 12 ilmek sayısı değişmiyor. Devam ediyorum. Bir ilmek artış yapıyorum. 4 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4. Tekrar bir ilmek artırıyorum. 12 ilmek haroşa örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. 2 ilmek haroşa ördükten sonra kenar ilmeği örüp dönüyorum. Ters taraftayım. 5. sıraya başlıyorum. Bütün ilmekleri haroşa örüyorum. Artırmış olduğum ilmekleri çapraz düz örüyorum. Şu şekilde ilmeğin arka kanadını örüyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Beşinci sırayı tamamladım. 6. sıraya başlıyorum. Ön taraftayım. Kenar ilmekten sonra 3 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3. Bir artış yapıyorum. 12 ilmek haroşa örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Orta bölümde 6 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir ilmek artırıyorum. 12 ilmek haroşa örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. 3 ilmek haroşa ördükten sonra kenar ilmeği örüp 6. sırayı tamamlıyorum. Ters tarafta 7. sırada bütün ilmekleri haroşa örüyorum. Kenar ilmeği örüp 7. sırayı tamamlıyorum. Ön taraftayım. 8. sıraya başlayacağım ve son artışları yapacağım. Kenar ilmekten sonra 4 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4. Bir artış yapıyorum. 12 ilmek haroşa örüyorum. Bir artış yapıyorum. Orta bölümde 8 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir artış yapıp 12 ilmek örüyorum. Son artışı yapıyorum. 4 ilmek haroşa ördükten sonra kenar ilmeği örüp 8. sırayı tamamlıyorum. Ters taraftayım. 9. sırada bütün ilmekleri haroşa örüyorum. Kenar ilmeği örüp 9. sırayı tamamlıyorum. Toplam 9 sıra haroşa ördüm. Her ikinci sırada 4'er artış yaptım. Toplam 16 artış yaptım. Şişimde 46 ilmek var ve kenar modeline başlangıç yapacağım. Modelimiz çift ilmek ve katlarından oluşuyor. 4 sırada tamamlanıyor. İlk olarak kenar ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra ipi ön tarafa getiriyorum. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aktarıyorum. Bir ilmek düz örerken bu örmeden aldığım ilmeğin üzerinde bir ilmek dolamış oldum. Tekrar ipi ön tarafa getiriyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum.
Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmekten önce bir ilmeğimiz kaldı. İpi ön tarafa alıyorum. Bu ilmeği örmeden alıyorum. İlmeğin üzerini dolayıp kenar ilmeği ters örüyorum. İkinci sıraya başlıyorum modelde. Kenar ilmekten sonra ipi ön tarafa getiriyorum. Burada örmeden almış olduğum ilmek ve üzerine doladığım ilmek, ikisini birden sağ şişime aktarıyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Düz örerken burada bir ilmek daha dolama yapmış oluyorum. Tekrar ipi ön tarafa getiriyorum. Bu iki ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. Sıradaki ilmeği düz örerken bir dolama yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Modelin ikinci sırasının sonuna geldim. Kenar ilmekten önce bir düz ilmek örüp kenar ilmeği de örüyorum, dönüyorum. Modelin üçüncü sırasına başlıyorum. Kenar ilmekten sonra sıradaki ilmeği düz örüyorum. Bu 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bu şekilde. Bir ilmek düz, 3 ilmeği birlikte ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Modelin 3. sırasını tamamlıyorum. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Ters tarafta modelin 4. ve son sırasını örüyorum. Kenar ilmekten sonra bir düz, bir ters şeklinde lastik örüyorum bir sıra. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters örüyorum. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Bu ilk 4 sırayı bir kez daha tekrarlayarak ikinci model tekrarı yapacağım. Aynı şekilde ilk sıradan başlıyorum. Kenar ilmekten sonra bir ilmek düz örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar bir ilmek düz örerken örmeden aldığım ilmeğin üzerine bir dolama yapıyorum. Tekrar ipi ön tarafa alıyorum. Bir ilmek örmeden sağ şişime aktarıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bu şekilde diğer sıraları da tekrar ederek toplam 4 sıra örelim. Modele başladıktan sonra toplam 8 sıra ördüm. Yani 2 kez model tekrarı yaptım. Şimdi düz örgüye geçeceğim. Bu bölümü öreceğim. İlmekleri ayırıyorum. Başlangıçtan itibaren 19 ilmek sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Bu taraftan da 19 ilmek sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. İki ayraç arasında 2, 4, 6, 8 ilmek var. Düz örerek bu ayraca kadar devam ediyorum. 19 ilmek örüyorum. Ayraçtan sonraki bu 4 ilmeği örmeden önce yönlerini değiştiriyorum. Şu şekilde önce ilk 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum.
arka kanatlarını örüyorum. 2 ilmeği birlikte düz ördüm. 1 ilmek eksilttim. Sıradaki 2 ilmeğin de aynı şekilde yönlerini değiştiriyorum. Birlikte arka kanatlarını örüyorum. 2 ilmek eksilttim. Şimdi kalan 4 ilmeği de ikişer ikişer birlikte öreceğim. 2 ilmek de bu taraftan eksilteceğim. Bu 2 ilmeğin yönü sol tarafa bakıyor. Bu ilmeklerin yönü de sağ tarafa bakacak. İlmeklerin yönünü değiştirmeden ikisini birlikte düz örüyorum. Diğer 2 ilmeği de aynı şekilde örüyorum. Ayraçtan sonra düz örerek kenar ilmeğe kadar devam ediyorum. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Arka tarafta bütün ilmekleri ters örüyorum. Dönüyorum. İlk başlangıçtan itibaren 17 ilmek örüyorum. Ayraçtan önceki 2 ilmeğe kadar 17 ilmek örelim. ...17 ilmek ördüm. Yine ayraçtan önceki 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İlmeklerin arka kanadını birlikte örüyorum. Ayraçtan sonraki 2 ilmeğin de yönlerini değiştiriyorum. Birlikte arka kanatlarını örüyorum. Burada ayraçtan önceki ilk 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ayraçtan sonraki ilk 2 ilmeği de birlikte düz örüyorum. 17 ilmek örüyorum. Dönüyorum. Bütün ilmekleri ters örüyorum. Sırayı tamamlayıp dönüyorum. Şimdi 15 ilmek öreceğim. Yine aynı işlemleri tekrarlayacağız. Kenar ilmekle birlikte 15 ilmek örüyorum. ...15 ilmek ördüm. İlk 2 ilmeğin yönlerini değiştirip birlikte arka kanatlarını örüyorum. Yine sıradaki 2 ilmeğin de yönlerini değiştirip arka kanatlarını ördüm. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Yine sıradaki 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Daha sonra kalan 15 ilmeği düz örerek devam ediyorum. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Arka tarafta bütün ilmekleri ters örüyorum. Son kez eksiltme yapacağız bu orta bölümde. Yine kenar ilmekle birlikte 15 ilmek örüyoruz. ...15 ilmek ördüm. 2 ilmeğin yönlerini değiştirip arka kanatlarını örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği de birlikte düz örüyorum. Burada 2 eksiltme yapmış olduk. Birinin yönü sol tarafa bakıyor, diğerinin yönü sağ tarafa bakıyor. Kalan 15 ilmeği örerek sırayı tamamlıyorum. Dönüşte bütün ilmekleri ters örüyorum.
Toplam 8 sıra düz ördüm. Şimdi bağcık geçirmek için buraya delikli bir bordür öreceğim. Kenar ilmekten sonra bir ilmek artırıyorum. 2 ilmeği birlikte düz örüp bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek artırıyorum. 2 ilmeği birlikte düz örerek bir ilmek eksiltiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kenar ilmeği örüp sırayı tamamlıyorum. Şişimde toplam 32 ilmek var. Ters tarafta bütün ilmekleri ters örüyorum. Kenar ilmekten sonra artırmış olduğum ilmekleri de ters örüyorum. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Şimdi tekrar boğaz kısmındaki bu modeli öreceğim. Yine 2 model tekrarı yapacağım. Yani 8 sıra öreceğim. Kenar ilmekten sonra bir ilmek düz örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Tekrar bir ilmek düz örerken burada bir ilmek dolamış oluyorum. Tekrar ipi ön tarafa getiriyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Kenar ilmekten önce bu ilmeği örmeden alıyorum. İlmeğin üzerine doluyorum. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Arka tarafta kenar ilmekten sonra ipi ön tarafa getiriyorum. Bu 2 ilmeği örmeden sağ şişime kaydırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Yine bir dolama yapmış oldum burada. Tekrar ipi öne getiriyorum. İlmekleri örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Modelde 3. sıraya başlıyorum. Kenar ilmekten sonra bir ilmek düz örüyorum. Bu 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Modelin 4. sırasına başlıyorum. Kenar ilmekten sonra bir düz ilmek, bir ters ilmek, bir düz, bir ters örerek devam ediyorum. Modelin ilk 4 sırasını ördüm. Bir tekrar daha yapacağım. Yine ilk sıradan itibaren bu ilk 4 sırayı öreceğim. İkinci tekrarı yapıyorum. Model bölümünü tamamladım. İlk sıradan itibaren toplam 8 sıra ördüm. 2 kez tekrar yapmış oldum desende. Şimdi 6 sıra haroşa öreceğim. Bu bölümü çalışacağız. Hem ön yüzden hem de arka yüzden düz olarak örüyoruz. Toplam 6 sıra. Altı sıra haroşa ördüm. 1, 2, 3 çizgi oluştu. Şimdi ilmekleri kapatacağım ve devamında tığla örerek birleştireceğim patiğin iki kenarını. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Birinci ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde ilmekleri kapatıyorum.
Bütün ilmekleri kapattım. Bir ilmek bıraktım. Patiğimizi şimdi tığ ile birleştireceğiz şu şekilde. Örgümüzün ön tarafı içte kalacak şekilde birleştiriyorum. Kenarda bırakmış olduğum ilmeği bu tarafa geçireceğim. Bu kenardaki ilk ilmeğe batıyorum. Bu ilmeği bu tarafa geçiriyorum. Şimdi kenar ilmeklerin içte kalan kanatlarını alarak öreceğim şu şekilde. Yani bu kenarın ilmeğinin üst kanadını alacağım. Bu taraftaki kenarın ise alt kanadını alacağım. Şöyle birleştiriyorum. İçte kalan kanatlara batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içerisinden geçirip kaydırma örüyorum. Sırayla bu şekilde birleştiriyorum. Taban bölümüne geldim. Burada da yine ilmeklerin içte kalan kanatlarını alarak öreceğim. İlk ilmeğe batıyorum. Burada da yine ilk ilmeğe batıyorum. Örüyorum. Karşılıklı iç kanatlara batarak örmeyi sürdürüyorum. Son ilmeklere batıyorum. Birleştirme işlemini tamamladım. İpi kesiyorum. Önce ipi sabitliyorum. Daha sonra ilmekler arasından geçirerek temizliyorum. İpin fazlalığını da kesiyorum. Patiğin kenarlarını birleştirdim. Çeviriyorum. Bu şekilde. Şimdi bağcığı öreceğiz. Bağcık için ipin ucundan 1,5 metre ip ayırıyorum. Bu taraftaki ip yumaktan gelen ipimiz. Bir ilmek oluşturuyorum. Daha sonra ayırmış olduğum ipi tığın üzerinden geçiriyorum. Tığımda 2 ilmek oluştu. Bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar tığın üzerinden ipi geçiriyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bu şekilde ayırmış olduğum ip bitene kadar örüyorum. İp bitene kadar ördüm. İpi kesiyorum. 2 ipin ucunu düğümlüyorum. Sıkıca düğümlüyorum. İplerin ucunu kesiyorum. Bağcığı ölçüyorum. Yaklaşık olarak 49-50 santimetre kadar bir bağcık ördüm. Şimdi bağcığı patiğe geçiriyorum. Burası tam orta noktamız. Sağ taraftaki deliğe içten batıyorum. Tığ yardımıyla bağcığı geçiriyorum. Daha sonra
Buradaki delikten batıp yukarı çıkartıyorum. Bu şekilde bağcığı geçiriyorum. Patiğin bağcığını geçirip düğümledim ve bütün işlemleri tamamlandı. Gördüğünüz gibi çok şık ve sevimli bir patik oldu. Bugünkü projemizin sonuna geldik. Yeni projelerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.